Avustralya'nın kurbağa ile savaşı, Avustralya'nın yerli fauna ve ekosistemleri üzerinde ciddi etkilere sahip olan bir konudur. Avustralya'ya, 1935 yılında Avustralya kurbağası, Litoria caerulea olarak da bilinen Hint oklu kurbağası, Litoria caerulea getirildi. Bu kurbağalar, Avustralya'nın yerli fauna ve ekosistemlerine ciddi bir tehdit oluşturdu. İlk etapta, tarım bölgelerinde zararlı böceklerle mücadele için getirilen bu kurbağalar, zamanla hızla yayıldı ve yerli türlerin yaşam alanlarını işgal etmeye başladı. Bu kurbağalar, çoğalma yetenekleri ve avlanma alışkanlıkları nedeniyle yerli türler üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Özellikle sucul bölgelerde yaşayan kurbağalar, yerli amfibilerin kuluçka alanlarını işgal ederek üreme şansını azaltır ve yerli türlerin besin kaynaklarına zarar verir. Ayrıca, bazı yerli hayvanlar kurbağaları yemeye çalıştığında zehirli salgılarından etkilenebilirler. Avustralya hükümeti, kurbağaların nüfusunu kontrol altına almak için çeşitli yöntemler denemiştir. Bu yöntemler arasında avlanma, kimyasal mücadele, elektrikle etkisiz hale getirme, ses çıkartma gibi teknikler bulunmaktadır. Ancak bu mücadele, kurbağa nüfusunu tamamen ortadan kaldırmak için yeterli olmamıştır. Avustralya'da kurbağalarla mücadele konusunda süregelen çalışmalar ve bilinçlendirme çabaları devam etmektedir. Hükümet, yerli türlerin korunmasını ve kurbağaların yayılmasını sınırlamak için araştırmalar yapmakta ve çeşitli projeler yürütmektedir. Ayrıca, halkın da bilinçlenmesi ve kurbağaların zararları konusunda eğitilmesi önemli bir adımdır. Devam eden çalışmalarda, Avustralya'nın kurbağa popülasyonunu kontrol altına almaya yönelik çeşitli stratejiler ve projeler uygulanmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır. Fiziksel engeller, kurbağaların yayılmasını sınırlamak için fiziksel engeller kullanılmaktadır. Örneğin, kurbağaların yaygın olduğu bölgelerde çitler inşa edilerek göç yolları engellenmeye çalışılır. Avlama programları, kurbağa popülasyonunu kontrol altına almak için avlama programları uygulanır. Gönüllüler ve yerel topluluklar, kurbağaları elle toplama veya tuzaklama yöntemleriyle avlayarak nüfuslarını azaltmaya çalışır. Sterilizasyon, kurbağaların çoğalmasını engellemek amacıyla sterilizasyon yöntemleri kullanılır. Özellikle dişi kurbağaların üreme yeteneklerini ortadan kaldırmak için cerrahi operasyonlar gerçekleştirilir. Biyokontrol, kurbağaların doğal düşmanlarının kullanılmasıyla biyolojik kontrol yöntemleri uygulanır. Örneğin, kurbağa yiyen kuşlar ve diğer hayvanlar bu amaçla kullanılabilir. Bu sayede kurbağa nüfusu kontrol altında tutulabilir. Eğitim ve bilinçlendirme, halkın kurbağaların ekosistem üzerindeki etkileri konusunda bilinçlenmesi için eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlenir. Bu kampanyalar, yerel toplulukları ve öğrencileri kurbağaların zararları ve korunması hakkında bilgilendirir. Araştırma ve izleme, kurbağa popülasyonlarının izlenmesi ve etkilerinin araştırılması önemlidir. Bu sayede kurbağaların yayılımı ve yerli türler üzerindeki etkileri daha iyi anlaşılır ve koruma stratejileri buna göre şekillendirilir. Avustralya hükümeti, yerli türlerin korunması ve kurbağaların ekosistemlere olan etkilerinin azaltılması için bu gibi yöntemlerin kullanılmasını teşvik etmektedir. Ancak, kurbağaların tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmayabilir. Bu nedenle, sürdürülebilir ve bilimsel temellere dayalı yöntemlerle kurbağa popülasyonunun kontrol altında tutulması ve ekosistemlerin dengesinin korunması hedeflenmektedir.